kendi kaynaklarımı kendimden daha çok başkaları için harcadığımı fark ediyorum ve bu beni rahatsız ediyor biraz. Bunu nasıl değiştirebilirim? Aslında buna şuradan başlamak isterim. Amacı olmayanın kaynakları amacı olan ve amacının da gerçekleştirileceğine inanan tarafından kullanılması gibi bir durum vardır. Bunun için aslında kaynaklarımı başkalarına kullanıyorumun sorusuna yan olarak benim bu hayattaki amacım ne sorusunu da eklemek gerekiyor. Çünkü biz kendimize gerçekten net ve de aynı zamanda ya dünyadaki gerçekten benim amacım bu olsa, bunun için yaşıyor olsam, yaptığım hayatımdaki zamanım ve birçok şeyimi bu amacıma yönelik gerçekleştiriyor olsam nasıl bir hayatım olurdu diye düşünerek başlayabilirsin. Çoğu insan amacımı bulamadım, amacımı bulmakta zorlanıyorum, illa benim bir amacım mı olması lazım gibi sorularla karşı olarak geliyor bazen danışanlarım da bana ama mutlaka bir insanın mutlak ve tek bir amacı olmalı ve bunu bulamayan bu hayatta mutlu olamaz falan gibi bir cevap vermeyeceğim buna ama gerçekten bir amaç edinmek çok önemli. Geçenlerde önüme bir küçük video düştü. Yaşlı bakım evinde yurt dışındaki bir örnekti bu. Yeni doğmuş yavru kedileri getirmişler ve yaşlıların her birine birer tane kucaklarına koymuşlar ve inanılmaz bir iletişim ve inanılmaz bir ortada bir enerji olduğunu hissedebiliyorsunuz ve videoda zaten bunu size hissettiriyor. Buradaki konu ne biliyor musun? Aslında o insana bir amaç verilmiş oluyor. O küçücük yavru kediyle iletişime geçmek, karşılıklı bir sevgi alışverişinde bulunmak bu bile bir amaç aslında. O yüzden amacımızı evet büyük bir amacımız olması için düşünebiliriz. Bunu hayatımıza geçirmek için uğraşabiliriz ama hayatımızda onun dışında da amaçlarımız yani olmalı. Amaçlar mutlaka büyük ve kocaman olmak durumunda da değil. Günlük hayatımızda hatta günümüzün bile sabahleyin amacını belirleyebiliriz. Benim günümün amacı bugünü gerçekten keyifle, verimli ve aynı zamanda karşılaştığım ve temas ettiğim insanların da kendini iyi hissetmelerine hizmet etmek bu benim amacım olabilir. Yani bunu şöyle düşün. Sabahleyin bir otobüse bindin, otobüs şoförüne günaydın, bugünü güzel geçirmenizi dilerim demek bile o günümün amacına hizmet eden bir şey aslında. Çünkü ben ne dedim sabahleyin uyandığımda? Kendi keyfim, kendi mutluluğumu isterken aynı zamanda temas ettiğim insanların da keyif ve mutluluk almalarına hizmet etmek istiyorum dedim. Hizmet etmek demek insanları bazen korkutuyor. Hayır, hizmet etmek bu kadarcık bazen. Bazen karşıdan karşıya geçerken birinin koluna girmek ya da poşetine yardımcı olmak. Bir otobüs şoförünün hiç beklemediği bir anda ona günaydın bugününüz iyi geçsin demek. Bindiğiniz bir taksi şoförüyle bir sohbette bulunmak ama o sohbetin insanı düşündürücü ve geliştirici küçük bir sohbet olması. Ne diyeyim o gün çalıştığımız iş yerindeki bize servis yapan, bize hizmet yapan bir kurye elemanının, belki çayımızı getiren bu konudaki çalışan elemanımızın bunun hatırını sormak, çayının kahvesinin güzel ve lezzetli olduğuna dair ona bir geri bildirimde bulunmak ve teşekkür etmek. İnanın bunların her biri benim günlük amacım olabilir ve bu günlük amacımı üst üste koyduğumda bütünde baktığında kendim için istediğim güzellikleri hayatımda dokunduğum, karşılaştığım herkesin bu güzellikleri sahip olmasını istemek bile bence büyük amacımı kendi içinde oluşturur diye inanıyorum ben. Demin bir şey söylemiştim. Amacı olmayanların boşluğunu, amaçsızlıktan doğan boşluğunu kendi amacı olan ve bunun gerçekleştirilebileceğine inanan insanlar tarafından doldurulur diye benim bir cümlem var. Çok seviyorum bunu. Çünkü bunu kendi hayatımda da deneyimledim. Gözlemlerimde deneyimledim. Danışanlarımın neredeyse birçoğunda gördüm ve deneyimledim. Eğer benim bir amacım yoksa o zaman ihtiyaçlarını karşılamam için ihtiyaçlarının dışarıdan onun adına karşılanabileceği insanlar tarafından farkında olmadan dolmaya başlıyor kaynaklarımın yerleri. Yani ben en çok zamanımı onlara ayırmaya başlıyorum. Bazen finansal kaynaklarımı isteyerek bazen de istemeyerek ayırmaya başlıyorum. Bazen bilgimi onlarla fazlasıyla paylaşmak durumunda kalarak bunu gerçekleştiriyorum. Bunun tek sebebi kendi amacımı net bir şekilde tespit etmemek ve kendi amacıma uygun davranışlarda ve günlük hayattaki eylemlerde bulunmamaktan oluyor bu. O yüzden ben kendi amacımı mutlaka kendim set ediyorum.
Bunu günlük, anlık amaçlar da olabilir. Bunun daha büyük bir vizyon içinde bir amaç da olabilir. Hayatımın amacı da olabilir ama zaten emin olun günlük amaçlarım benim zaman içinde üst üste binerek hayat amacımı da bazen kendiliğinden oluşturuyor. Bunu sadece gözlemlemeniz bile yeterli olacaktır.